Merhabalar, bu keyifli sohbete hoş geldiniz efendim. Eğer bu tür analizleri faydalı buluyorsanız kanalımıza bir göz atıp belki abone olmayı da düşünebilirsiniz. Bugün sizin için özel olarak seçtiğimiz kaynaklara şöyle bir yakından bakıyoruz. Anadolu İzuzo Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ yani ASUZ'u. Kısaca şirketin finansal röntgenini çekeceğiz diyebiliriz. Önümüzde ne var? Şirketin son 5 dönemine ait finansal tabloları ve en günceli yani 30 Haziran 2025 tarihli faaliyet raporu. Başlamadan hemen o klasik ama çok önemli hatırlatmamızı yapalım. Burada konuştuklarımız, paylaştıklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Aman ha. Bizim amacımız ne? Sadece size sunulan bu belgelerdeki bilgileri süzmek, damıtmak ve ASUZ'un genel gidişatına dair bir fikir vermek. Potansiyelini, risklerini anlamanıza yardımcı olmak. O zaman hadi başlayalım mı? ASUZ'u biliyorsunuz Türkiye'nin köklü, önemli ticari araç üreticilerinden biri. Faaliyet raporuna şöyle bir bakınca gerçekten iddialı hedefler göze çarpıyor. 46 ülkeye ihracat yapıyorlar. Evet, ihracat ağı bayağı gelişlemiş. Aynen, Suudi Arabistan gibi yeni, büyük bir pazara girmişler. Hatta Özbekistan'da bir üretim üssü kurma planları falan var. Bu Özbekistan hamlesi ilginç stratejik bir adım gibi duruyor. Kesinlikle. Teknoloji tarafı da boş değil. Şu meşhur elektrikli küçük kamyonları Big E'nin seri üretimine başlamışlar. Ar-Ge'ye de bayağı önem veriyorlar anlaşılan. Ödüller falan almışlar. Rakamlara gelirsek 2025'in ilk yarısı için 9,9 milyar TL net satış yapmışlar. Fena değil. Ama karlılıkta bir düşüş var değil mi? Evet. Karlılık geçen seneye göre gerilemiş. 284,9 milyon TL net kar açıklamışlar. Yani faaliyet raporu aslında parlak bir tablo çiziyor gibi. Kesinlikle. Faaliyet raporu, büyüme, yenilikçilik, yeni pazarlar, gelecek vaat ediyor gibi duruyor. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. İşte orada finansal tablolara, özellikle son çeyrek rakamlarına ve analiz raporuna bakmamız gerekiyor. Orada işler biraz daha karmaşık. Bu bahsettiğin iddialı büyüme adımları, özellikle elektrikli kamyon Big E'nin üretimi, yeni pazarlar, bunlar şirketin kasasından ciddi anlamda nakit çıkışına sebep olmuş gibi görünüyor. Nakit çıkışı derken yani tam olarak ne demek bu ve neden bu kadar önemli? Şöyle açıklayayım. Şirketlerin ana faaliyetlerinden yani esas işinden para kazanıp kazanmadığını gösteren çok kritik bir kalem var. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı. ASUZ'da bu kalemin son 2 çeyrekte güçlü bir şekilde negatife döndüğünü görüyoruz. Hatta son çeyrekte rakam eksi 2,88 milyar TL. Oldukça yüksek. Eksi 2,88 milyar mı? Bu çok ciddi bir rakam. Çok ciddi. Bu şirketin ana işini yaparken para kazanmadığı, tam tersine para harcadığı anlamına geliyor basitçe. Bu durumun temel sebebi de büyük ölçüde artan stoklar, tahsil edilemeyen ticari alacaklar ve tabii ki yapılan yatırımların finansman ihtiyacı. Büyümenin bir bedeli olmuş yani. Anlıyorum. Peki ya borçluluk durumu? Analiz raporunda kritik seviyeler gibi ifadeler vardı sanırım. Evet, aynen öyle. Bu negatif nakit akışı ve büyüme finansmanı ihtiyacı borçluluğu da maalesef hızla arttırmış. Net finansal borç Haziran 2025 sonu itibarıyla 5,4 milyar TL'ye ulaşmış. Ama daha da önemlisi net finansal borç bölü FAVÖK oranı. O ne anlama geliyor tam olarak? Yani şirketin net borcunun faiz, vergi ve amortisman öncesi karına FAVÖK oranı bu. Bu oran 7,55 gibi oldukça yüksek bir seviyeye çıkmış. Bu oran bize şirketin kazancıyla borcunu ne kadar sürede kapatabileceğini gösterir ve 7,55 yani borç ödeme kapasitesinin ciddi şekilde zorlandığına işaret eden kritik bir eşik diyebiliriz. Likidite oranları için de raporda sınırda denmişti. Cari oran 1,09, asit test 0,62 gibi rakamlar vardı. Bu ne ifade ediyor? Likidite, basitçe şirketin kısa vadeli, yani bir yıl içinde ödemesi gereken borçlarını ne kadar rahat ödeyebileceğini gösterir. Cari oranın 1,09 olması. Genelde bunun 1,5-2 arasında olması istenir. Asit test oranının da 0,62'ye düşmesi, ki bu stokları dışarıda bıraktığımızda durumun daha da sıkı olduğunu gösterir. Genelde 1'in üzeri beklenir, evet. Bu oranlar şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamakta biraz zorlanabileceğini gösteriyor. Yani finansal esneklik azalmış durumda.
Aynen öyle. Finansal esnekliği azalmış. Tüm bu tablo dediğim gibi büyüme stratejisinin finansmanının yarattığı baskıyı çok net ortaya koyuyor aslında. Bir de fiyat kazanç oranı var değil mi? 93 gibi çok yüksek bir rakamdan bahsedilmiş. Bu neyin nesi? Evet, fiyat kazanç yani FK oranı piyasanın şirketin hisse senedi için ödediği fiyatın şirketin hisse başına düşen karına oranıdır bu. 93 gerçekten çok yüksek bir oran. Sektör ortalamalarının falan çok üzerinde. Bu bize neyi gösteriyor? Piyasanın az uzunun gelecekteki kar artışına dair muazzam bir beklentisi olduğunu, sanki piyasa şirketin bu iddialı ve kabul edelim ki biraz riskli büyüme stratejisini kusursuz bir şekilde uygulayacağına inanıyor gibi. Yani beklenti çok yüksek. Çok yüksek. Bu da şu anlama geliyor tabii. Eğer işler beklendiği gibi gitmezse yaşanacak hayal kırıklığı da o derece büyük olabilir. Anlıyorum. Yani özetleyecek olursak karşımızda gerçekten ilginç bir ikilem var aslında. Bir yanda ihracat, elektrikli araçlar, yeni pazarlar gibi heyecan verici büyüme hedefleri, ciddi bir potansiyel. Diğer yandaysa bu hedeflere ulaşmak için alınan finansal riskler, artan borçluluk ve negatif nakit akışı gibi ciddi uyarı sinyalleri. Peki sizin bu karmaşık tabloda dikkatinize en çok çeken nokta ne oldu? Büyüme potansiyeli mi daha ağır basıyor yoksa finansal riskler mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Gelecekte farklı şirketlerin analizlerini de yapmayı planlıyoruz bu arada. Takipte kalmanızda fayda var. Bu noktada akla şu kritik soru geliyor bence. Rakamların ve oranların ötesinde az uzunun geleceğini asıl şekillendirecek faktörler ne olabilir? Mesela yönetimin bu iddialı stratejiyi uygulama becerisi ne seviyede? Ya da bu yeni elektrikli kamyon Big.E pazarda ne kadar tutunacak? Ne kadar talep görecek? Veya Özbekistan gibi girilen yeni pazarlardaki ekonomik hatta jeopolitik gelişmeler bu hassas dengeyi nasıl etkiler? Sanırım asıl cevaplar biraz da bu gibi sorularda gizli. Bunları da düşünmek lazım. Kesinlikle. Bu detaylı incelemeyi bizimle birlikte gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız sizin için Asuzu'nun mevcut durumunu anlamada faydalı bir çerçeve sunabilmişizdir. Hepinize finansal açıdan sağlıklı, bol kazançlı ve bereketli günler dileriz. Hoşça kalın.